Ben hani şu an mesela şehre dönmek istemiyorum açıkçası. Açık ve net. Oturup şurada 2 tane koltuk alıp hani bir bira olabilir, kahve olabilir. Arkadaşlarımla sohbet etmek istiyorum. Ama döneceğiz. İş güç, para. Merhaba Çak. Merhaba abi. Merhaba. Kolay gelsin abi. Cips. Cips yiyorlar. İşte ben de küçükken böyleydim. Sağ olun. Bu şu ana kadar gördüğüm İstanbul'da en güzel villalardan bir tanesi arkadaşlar. Büyükçekmece'deyiz. Kumburgaz'a yakın. Geri kalan lokasyonla alakalı tarihi bilgileri de size aktaracağım. Bu arada çok güzel bir giriş var. Şuraları da bir yürüyerek çıkmak istiyorum, göstermek istiyorum. Oradan özel bir araziye giriş yaptık. Burada sanırım tek bir tane villa var. Ve özel bir villa. Tabii ki de çok güzel bir girişi var. Hem buradan yaya girişi var hem de araç girişi var. Çok güzel ağaçlar da var villanın içerisinde. Tam krallara layık. Kral derken o benim. Biliyorsun. Buranın duyduğuma göre en güzel özelliklerinden bir tanesi deniz manzaralı havuzu, deniz manzaralı odası ve sürprizi sona saklıyorum. Kendine ait plajı var arkadaşlar. Eve girmek için sabırsızlanıyorum. Yerler taş döşeme bu arada. En sağlıklılardan bir tanesi. Ben çok severim taşı. Evin dış cephesi de gördüğünüz gibi arkadaşlar ahşap kaplama. Ding dong. Kimse yok. Kimse olmadığına göre girebiliriz. Arkadaşlar şu an evin antresindeyiz, girişindeyiz. Burada çok güzel bir vestiyerlik var. Vestiyerleri biraz karıştıralım klasik olarak. Güzel. Burada bir boya kutusu var. Bu arada arkadaşlar villa sıfır. Yani ilk kullanan ilk alana hayırlı olacak. Bakalım buranın şanslı taliplisi kim olacak? Fiyatını da öğrendim. Fiyatını da en son size söyleyeceğim. Start. Evet, salon. Evinizin salonu nasıl arkadaşlar sizin? Yorumlarda yazın, merak ediyorum. Salonun 2 bölümü var anladığım kadarıyla. Bir ana salon kısmı, bir de burada bir üst basamak kısmı var. Buradan da üst kata çıkan merdivenler var. Böyle balo salonlarında olur ya böyle. Bu akşamki misafirlerimizde Yiğit Portakal. Burada bir mutfak var. Mutfağa gelin. Çok şık bir tasarım. Ben biraz bir düşüneceğim bunu. Şu an hissediyorum. Burada yemek yapılıyor. Gelecekteki eşim var, personeller var, yemek hazırlıyorlar. Ben evin en ön tarafındayım misafirlerimle. Pro içiyorum, viski içiyorum. Bir saat sonra falan da yemek yiyeceğiz diye düşünüyorum. Burası İstanbul'un yazlık kısmı gibi kalıyor aslında. O yüzden böyle bir mangal havası katayım dedim. Güzel oldu. Ankastre setlerimiz var. Bosch marka ocak, davlumbaz, Ankastre yine bulaşık makinesi, güzel gri bir buzdolabı. Yemek var mı? Hiçbir şey yok. Ve fırın ve davlumbaz. Çok güzel mutfak dolapları yapmışlar. Beyaz ve lacivert. Lacivert değil mi bu? Lacivert. Güzel olmuş. Burada da küçük bir bar kısmı var gibi aslında. Buradan hemen servisleri yapıp ön tarafa atabiliyorsun misafirlerine. O zaman salona geçelim arkadaşlar. Salona inerken 2 tane basamak var. Ve burası da salonumuzun ana kısmı. Yerler masif parke. Gördüğüm kadarıyla. Görüyorsunuz tavan gerçekten çok yüksek. Yani bir basketçi olsaydım burada yaşardım. Güzel büyük bir salon. Şöminemiz var arkadaşlar. Daha hiç kullanılmamış. Televizyonu nereye koyuyorlar? Televizyonu buraya koyuyorlar. Şöminenin tam yanına diye düşünüyorum. Oturma grupları da böyle olduğunu düşün. Ve oturma gruplarının karşısında da hemen güzel bir şömine var. Kar yağdığını düşün. Karda bile çok güzel olacaktır şu manzara. Sis var ama. Salonu genel anlamda bitirdik arkadaşlar. Bu katta bir tane oda var. Onu da yukarı çıkarken göstereceğim. Mutfak çok güzel bir salon var. Gördüğünüz gibi bir avizeler de koymuşlar buraya. Aşağıya doğru sarkmış. Adeta bir şey gibi, mansiyon gibi. Buranın en güzel alanlarından biri veranda, havuz ve bahçe, plaj kısmı. Ama dışarısı güzel de içerisi güzel değil mi dediğinizi duyuyorum. O yüzden odalara bakalım. Ardından evin alt katı, bahçe katında sizi çok güzel sürprizler bekliyor. Ben de sadece fotoğraflardan gördüm. Birlikte gezeceğiz. Heyecanlıyım. Burada bir tane oda var arkadaşlar. Gelin onu inceleyelim. Evin giriş katında şu an bir tane oda var. Burası misafir odası olabilir. Çalışma odası yapabilirler. Ya da yaşları büyük ebeveynleri varsa misafirleri onlar burada konaklayabilir merdiven çıkmamak açısından. Yine güneş alan bir oda. Nereden baksan 30-35 metrekare var. Yine spot aydınlatmalar mevcut. Tavanda da yine işlemeli bir tavan var. Buradan da yine gördüğünüz gibi ısıları kontrol edebiliyorsunuz, sıcaklığı. Burada bir tane ortak banyo, çift lavabo var, duşakabin ve tuvalet. Burada bir gizli bir bölme var gibi burada. Evet, açtım.
Evet, burada da çamaşır kurutma ve çamaşır makinesi var. Güzel bir bölümlendirme yapmışlar aslında. Alanı iyi kullanmışlar. Burada nereden baksan 10 kişilik falan bir aile yaşar diye düşünüyorum. 10 kişi çok, pardon özür diliyorum. 10 yani sığmaz ya. Sığar belki de ama 10 tanesinden 4 tanesi çocuk olursa 4 tane de karı koca olması gerekiyor. O da olmuyor. Öyle bir şey olmaz. Bu odaları bir göz gezdirelim. Oradan da bodrum katına let's go. Burada bir tane gördüğüm kadarıyla bir oda var. Kare şeklinde. 20-25 metrekare var arkadaşlar. Tavan yükseklikleri de beni 1.80 düşünürsen işte 2.30 falan var. 2.5 metre. Dolap sistemimiz var. Bir şey olmadı ya, çalışıyor. Çalışıyor. Isı kontrol sistemleri var. Hitachi marka. Burada da ebeveyn odası var arkadaşlar. Buraya da gelin bakın. Nerede yaşayacağınızı eşinizle beraber karar verirseniz burası olacak işte. Güzel kare bir oda. Burası da 30-35 metrekare var. Burada da giyinme dolapları var. Nasıl açılıyor? Giyinme dolabı yok mu lan acaba falan. Filmlerde olur ya, gizli bölmeler olur evin içinde böyle. Açarsın kitaplığı, sonra kapanır. Öyle üstüne kapatırsın. Güzel bir mantık yapmışlar. Burada da raf sistemleri var. Ayakkabılık, işte askı sistemleri. Gayet keyifli. Bir de banyosuna bakalım. Bakalım bu insanlar nerede tuvalet yapıyor? Buna bir bakalım. Nereye yapacaklar tuvaletleri yani falan. Burada da güzel bir tane banyo var. Banyo dolabı, duşakabin, lavabo ve klozet. Yeter, ideal. Çok büyük bir şey olmasına gerek yok. Yani çok kilolu biriysen ancak büyük bir şey lazım. Şöyle kıç. Burada bir ortak banyo var arkadaşlar bu katta. 2 tane lavabo, duş ve yine klozet. Çok güzel bir hol değil mi buradan? Hop! Burada da bir tane oda daha var. Aslında komple giyinme odasına bile çevirebilirim. Kıyafetin çoksa yapabilirsin onu. Çocuk odası da olabilir. İdeal. Gömülü bir yine dolap var. Gömme dolabımız var. Kıyafet dolabı. Buradan da manzara var yine arkadaşlar. Şu an sis var. Biraz üzücü. Normalde masmavi. Zaten görüyorsunuz güneş var, sis var. Garip bir hava var bugün. Anlayamadım tam. Burada da bir balkon var. Şu balkona da bir çıkalım. Tavuk da var orada. Tavuğa da bakalım. Cam boyama sanatı. Buraya da işlenmiş. Burada da güzel bir şey var, alan var. Kütüphane yapmışlar. Burayı da göstereyim ben size. Kitaplarınızı, dergilerinizi buraya koyabilirsiniz. Ya da sanat malzemelerinizi. Buraya da bu kata bir tane balkon koymayı unutmamışlar. Hiçbir şey göremiyorum. Şuradaki tavuğu gördün mü? Yanda. Orada bir tane tavuk var. Tavuk mu, horoz mu? Onu anlamadım. Yumurta mı tavuktan, tavuk mu? Yumurta mı tavuktan? Civciv nereden çıkar? Burası bayağı yüksekte bu arada. Kaliteli malzeme kullanmışlar. Paraya kıymışlar yani işin açıkçası. Buradan salonu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Misafirlerinize bir konuşma yapabilirsiniz. Hoş geldiniz. Herkes iyi. Değil mi? Herkes iyi. Gidelim aşağı bakalım. Aşağıda da duyduğum kadarıyla jacuzzi ve sauna varmış. Gidelim bir bakalım, inceleyelim. Kendimi şey gibi hissediyorum balo salonunda. Gelsenize. Çok aydınlık bir ev. Aşırı aydınlık bir ev. Tüm gün güneş alıyor ya şeyden. Doğu, batı böyle olsa. Batıyor, doğuyor. Doğuyor, batıyor. Tüm gün aydınlık bir ev nasıl olabilir ya? Nasıl yaparsın bunu ya? Nasıl yaptınız bunu bu eve ya? Aşağıda görüşürüz. Arkadaşlar evin içinde hamam var. Evin içine hamam yapmış. Yani hamamlı evler gördüm. Villalar gördüm. Fakat 1, 2, 3 unuttum. 1, 2, 3, 4 tane çeşme koymuş adam içine. Bir de ısıtıcılı göbek taşı koymuşlar. Yani komşularını bile çağırır burada şey yaparsın. O kınadan bu kınaya. Gördüğünüz gibi yani böyle bir hamam mı var? Tavana da şey yapmış. Yıldızların altında hamam keyfisi. Güzel, tertemiz. Keşke benim evimde de olsa böyle bir şey ya. Ben çıkmazdım buradan valla. Aa, jacuzzi. Jacuzzi var evin içinde. Jacuzzi'den hamama, hamamdan jacuzziye transfer. İçine girmeden etmeyelim yani. Vay. Çorabımı çekeyim huzurunuzda. Evin içinde bir spa salonu var. Bir spa salonu var. Daha ne yapsın adam? Bu arada da orada bir tane merdiven altında da mutfak var ve buzdolabı var. Hamamda genelde biliyorsunuz çıkınca soda ikram ederler, soda içersiniz. Sodalarınızı buraya koyup çıkınca mideye indirirsiniz. Evet, burada ne var acaba? Burada bir ayna, burada ahşap başlıyor ve sauna. Biliyorsunuz sauna kültürü Kuzey Avrupa'dan ülkemize ve diğer ülkelere gelmiş bir hobi. Hobi dedi ya. Giriyorsun, terliyorsun,
toksinlerini atıyorsun. Tekrardan hayata tertemiz bir şekilde devam ediyorsun. Gelin ona da bir bakalım. Bunu özellikle Norveçliler ve İsveçliler yapıyormuş. Saunaya girdikten sonra hemen kara atlıyorlarmış. Buz gibi kara. Sonra kardan çıkıp tekrar bir seansta saunaya giriyormuş arkadaşlar kendileri. Burada da bir 5 kişilik falan 4 kişilik var. Sauna var. Biraz karanlık. Korkmazsanız, karanlıktan korkan varsa yapmayayım, rahatsız etmeyeyim onları. Norveçliler bu işi biliyormuş. Burada da banyo var galiba. Burada da duş var. Alt kata bak. Sauna, jacuzzi, kocaman bir hamam. Yani gerçekten İstanbul'un içinde işim olmasa buradan çıkmadan yaşayabilirsin. O zaman dışarıya gidelim ve bu anı sabırsızlıkla beklediğinizi biliyorum. Bazen çenem düşüyor arkadaşlar, ne yapayım? Gün içerisinde de çok konuşuyoruz ve adeta bir Bodrum Çeşme havasında. Şu güzelliğe bakar mısınız? Şu güzelliğe benimle birlikte bakar mısınız? Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu nasıl bir güzellik? Şu keyfe bir bakar mısın ya? Şu keyfe... Birer dolar gönderin de alalım bu evi ya. Hepimiz topluca girelim. Gördüğünüz gibi derinliği 3 metre civarında 5'e 4, 20 metrekare bir havuz var. Full deniz manzaralı. Tamamen Marmara Denizi ayağınızın altında şezlonglarımız var ve burada da güzel bir dinlenme, oturma alanımız var. Havuzdan çık. Çocuklar orada giriyor ya da arkadaşların, eğleniyorsun. Şampanya partiliyorsun. Mangal bir yandan yanıyor şöyle. Barbekü. Birisi bana bu evi alsın ya, hediye etsin ya. Kimse bana ev almıyor. Sinan şuradan yürüyeceğim. Düşer miyim lan? Arkadaşlar kendime bir challenge yapıyorum. Buradan bir deneme yürüyüşü yapıyorum. Deniyorum. Lan şöyle yapsam hile kodunu buldum. Sonsuzluk havuzu. Bu arada bahçe devam ediyor arkadaşlar aşağıya doğru. Bu nasıl bir hayat ya? Adeta gibi böyle bir kartel babasının evi gibi. Ya da ne bileyim Beverly Hills'ta bir malikane tadında, ufak bir malikane tadında. Aşağıya doğru kısım kısım bahçe devam ediyor. Gelin onlara da bir bakalım. Çok güzel. Şimdi peki ben buradan nasıl geri döneceğim? Yine aynı şekilde döneceğim ama tersinde kaldı. Ayağımı atmam lazım. Kolay. Çok kolay. Evet arkadaşlar, güzel. Yan tarafta da bir tane komşu villa var. Diğer tarafta da bir tane müstakil villa var. Benimle birlikte aşağı doğru gelin. Tatil köyü gibi yapmış. Kotlu bahçeler yapmışlar. Peyzaj uygulamaları. Güzel gözüküyor bayağı. Havuzun hemen altındayız. Burada da bir tane aslında çardak tarzı bir alan bırakmışlar. Yeni alacak kişinin, daha alacak kişi belli değil tabii ki de siz alacaksanız. Buranın üstünü kapalı teslim edebilirler size, hani çardak kısmı. Burası da bak lafımı böldü. Deniz kokuyor. Ne kadar güzel. Tuzlu su. Biraz da yosun var işin içinde. Burayı çardak yapıp size teslim edebilirler. Villanın da dışarıdan görüntüsünü birlikte bakalım. Çok güzel bir görüntü var. Yani İstanbul'da nadir bulunacak bir görüntü bu. Gayet bakımlı, peyzajı bakımlı. Ağaçları da bu arada korumuşlar. Bazılarını yeni ekmişler bu arada ama gördüğünüz gibi çam ağaçlarımız var. Burada da bir tane zeytin ağacımız var. Ben olsam bir tane yapardım buraya. Kendime bir alan, hobi bahçesi, domates, biber, bir şeyler ekip kahvaltımda onları yerdim. Bu arada bayağı sıcak basmaya başladı yavaştan. Sana da bastı değil mi? Şu anda burası tam bir müstakil bir parsel. 1139 metrekare, totalde 4+1 triplex ve 450 metrekare kapalı kullanım alanına sahip. Yani benim şu ana kadar gezdiğim İstanbul içindeki villalara göre gayet başarılı. Malzemeden hiçbir şekilde kaçmamışlar. Genel özellikleri de çok fazla. Sizi boğmak istemedim. Zaten birlikte gezdik, gördük. Siz de beğenmişsinizdir diye tahmin ediyorum. Bir de evin en önemli kısmı, evin plajı var. Plaja gidelim. Denizi ben şu an görüyorum. Sizin de görmenizi istiyorum. Aşağıda da evin fiyatından bahsedeyim. Biraz da bazı hikayeler anlatacağım size. Hop aşağı düşüyordum burada. Evin plajı olur mu ya? Evin plajı nasıl olur ya? Bu nasıl bir zenginlik? Kolay gelsin. Beyaz renk. Beyaz renk insanın içini açıyor. Aynı öyle. Burada da bir bahçe alanı var arkadaşlar. Oturma grubu atıp denize yakın bir sohbet, muhabbet gerçekleştirebilirsiniz. Harika bir alan. Evet. İşte asıl mevzu plajımız. Çocukluğuma gittim ya. Evin kendine ait bir plajı var. Buraya isterseniz teknenizi de bağlayabilirsiniz. Özel teknenizi. Buraya şezlonglarınızı çıkartıp deniz keyfi yapabilirsiniz. İsterseniz havuza girin, isterseniz denize girin. Çarşaf gibi şu anda. Şuna bak. Çarşaf gibi. Evin fiyatını söylemeden önce taş sektireceğim. Kaç tane sektiririm sence? Evet buldum. 3 tane sektiririm. Çok rahat. Bak şimdi. 5 adet. 5 adet. Bak bu tam kaydırmalık taş. Arkadaşlar taş kaydıracaksanız denizin üstünde bu tarz bir taş bulmanız gerekiyor. 1, 2, 3, 4. Yeter.
Bıraksan atacağım ben sabaha kadar. Arkadaşlar asıl gelelim fasulyenin faydalarına. Evin fiyatını merak ettiniz. Evin bugün fiyatı tam 1,5 milyon dolar karşılığı Türk lirası. Yani ortalama 10 milyon 500 bin TL'ye tekabül ediyor. Belki biraz bir pazarlık payı da vardır. Yabancı bir yatırımcıysanız veya Türk bir yatırımcıysanız veya böyle bir yazılım olsun diyorsanız benimle irtibata geçebilirsiniz. Aşağıya mail adresimi bırakacağım. Birlikte gelip size gösterebilirim. Tabii geleceksiniz, alacaksınız, öyle gideceksiniz. Ben sizi boş göndermeyeceğim. Bu da işin profesyonel kısmı. Bizim şu anda hala bir yazlığımız var arkadaşlar. Ben İstanbul doğma büyümeliyim. Büyümemeliydi. Buraya çok yakın. 10 dakika mesafede bu sahil şeridinde Selimpaşa, Kumburgaz'da. Ben çocukluğumu orada geçirdim diyebilirim. Böyle bizim de sitenin sahili vardı. 10 yaşına kadar her yaz 4-5 ay orada geçiriyordum. Çok güzel arkadaşlıklarımız vardı. Yazlığımız hala orada duruyor fakat hiç kullanmıyoruz bayağı uzun süredir. 90'lardan önce 80'lerde 70'lerde Bodrum, Çeşme ünlenmeden önce Kumburgaz, Silivri tarafları çok popülerdi arkadaşlar. İstanbul'un elit kesimleri, zengin kesimleri buraları tercih ediyordu. Yat limanları vardı. Tabii benden önce annemler söylüyor bunları. Anneciğim, teyzeciğim, tüm ailemi buradan çok selamlar. Akrabalarıma da selamlar. Fakat ondan sonra Bodrum keşfedildi. Çeşme keşfedildi. Ünlüler oraya akın edince tabii İstanbul'daki bütün bu yazlık kitlesi aşağıya doğru, Ege, Akdeniz'e doğru akmaya başladı. Ama şöyle de bir olay var. Hala bu şeritte bir sürü yazlık sitesi var. Ve hala insanlar senin 4-5 ayını, hafta sonlarını geçirebiliyor. Neden diye soracak olursanız bugün ben İstanbul Sarıyer'den buraya tam 1 saatte geldim. O da biraz trafik yoğunluğu vardı. Eğer trafik yoksa 45 dakikada bile gelebiliyorsunuz. 45 dakikada İstanbul'un o şehir kaosundan kaçıp yazlığına geliyoruz. Arkadaşlar son bir sektirip vlogu kapatacağım. Yes. İçimizdeki çocuk hiçbir zaman... Ne oluyor lan? Gel buraya. Çin aslanı mı o? Adı ne? Beyaz. Beyaz. Ne arıyorsun? Çok güzel köpek. Enerjik. Beyaz. Arkadaşlar adı Beyaz. Anlamışsınızdır. Güzelliğe bak, çarşaf gibi ya deniz. Ne gerek var şehir dışına gitmeye? Arkadaşlar sizi unuttum ben. Özür diliyorum. Çekmemi istediğiniz eviniz olursa biraz da makara yaparız. Bana mail adresimden ulaşabilirsiniz. Aşağıya bırakıyorum. Zaten abone olduğunuzu da tahmin ediyorum. Like atın. Yorumlara da istediğinizi yazabilirsiniz. Bölgeyle alakalı, villa ile alakalı, benle alakalı. Bir sonraki vloga kadar kendinize çok iyi bakın.